Günaydınlar. Şu an saat 3:40 civarı. Ebu Simbel'e gitmek için kalktık. Sabah oldukça erken bir vakit. Tur minibüsü birazdan gelecek. 4 gibi bizi almaya. Öğlen 1-2 gibi de dönüyorlar. Ebu Simbel turları burada bu şekilde. Sabah 4, işte öğlen 1-2 gibi dönecek şekilde. Ben bunun nedenini öğrenmeye çalıştım. Özellikle gece yolculuğuna Ebu Simbel tarafına doğru, çünkü Sudan sınırına çok yakın olduğu için bundan dolayı çok müsaade edilmiyormuş. Kendi aracınız varsa onda da seyahat edebiliyorsunuz. Ancak en geç 7.30'a kadar çıkış yapmanız gerekiyor. Sizin için aslında benzer bir kural var diye söyleyebilirim. Bizi götürecek olan minibüs geldi. Karşıda bekliyor. Şimdi minibüse bineceğiz. أرجع أتكلم وربنا. يا حبيبي. Evet. Ebu Simbel'e doğru gidiyoruz. Bir güvenlik noktasından çektik. Ancak gene olan oldu. Lastiğimiz patladı. Japon işi yok. Pero bueno, estaba bastante mal. Tenemos un guía que lo va a hacer, vamos a ver un recorte. Que llama es un Evet değerli dostlar, şu anda Ebu Simbel'deyiz. Asvan'ın görülmesi gereken en önemli noktalarından bir tanesi burası. Gördüğünüz gibi
Ebu Simbel Tapınağı burası. Burayı 2. Ramses yaptırıyor. Milattan önce 1200'lü 1300'lü yıllarda eşi Nefertari ile beraber Nubiye'ye giderken bu tapınağı burada açıyor. Bu girişte 4 tane büyük heykel var. Bunlar aslında Ramses, 2. Ramses. Bu 2. Ramses'i kendisini Tanrı Ra olarak gösterdiği bir form var. Aynı zamanda da karşıda gördüğünüz Amon var. Tanrıların kralı Amon. Amon Ra diye geçiyor. Teb'in, Luxor'un ana tanrılarından bir tanesi bu. Tapınağa giriş hemen gördüğünüz karşıda. Birazdan içeri girip kontrol edip bakacağız. Sizlere de göstermeye çalışacağım. 2. Ramses'in binlerce eşi olduğu söyleniyor. Çocukları da çok fazla. Ramses'in egosunu aslında buradaki heykellerde çok net olarak görmek mümkün. Şu kapının en tepesinde girişte gördüğünüz Ra Herakti. Tepesinde sun diski, güneş diskini görüyorsunuz. Buradan onun Ra olduğunu anlıyoruz. Bakın heykellerde dikkat ederseniz heykellerin yanında eşi var, Nefertari. Yani Firavun'un dizinin altında resmedilmiş. Sol tarafta çocukları var. Evet, iyi. Duvarlarda birçok rölyef var. Bu rölyeflerde 2. Ramses'in yaptığı seferleri gösteriyor. Bunlardan bazıları Hititlere karşı yaptığı savaşlar. Burada 2. Ramses aslında Osiris olarak da tasvir edilmiş. Girişte bu gördüğünüz 6 tane heykel Osiris'i simgelemekte. Ebu Simbel Tapınağı'nı 1830'lu yıllarda İsveçli kaşif Burckhardt denilen bir arkadaş buluyor. Bu tapınağı bulduğu zaman tapınak tamamen kumlarla kaplıymış. Daha sonra İtalyan bir arkeologdan yardım istiyor ve giriş kapısı ancak öyle açılabiliyor. Evet, bu tapınakla ilgili önemli bilgilerden bir tanesi de şu. Her 21 Şubat ve 21 Ekim 2. Ramses'in taç giydiği zaman doğan güneşin ilk ışınları bu sütun hol boyunca ve ara giriş boyunca gidiyor ve bu ana mabetteki Ra Horakti'yi ışıklandırmak için buraya geliyor. Tapınak taşındığı için bu fenomenin bir gün sonra olduğu söyleniyor. Şimdi burada 4 heykel var. İlki Ra, sonrası Amun, sonrası da 2. Ramses. Bunlar ışıklanıyor. Ancak 4.'sü Ptah karanlıkta kalıyor. 10 dakika sonra ışıklanıyormuş. Burada görelim. Işıklandırma çok zayıf. Buralar mı? Yeter abi. Buralarda ne olmuş? Buralar şapeller. Niye oda yapmış? Sí, porque sale mejor. Sí, sí. Burada bir şey... Bunlar mezar odaları mı? 무섭게 나와. 동물 속에 있는 진짜. 엄마가 보고서 찍으면 되잖아. Ramses II tanrıların önünde kendi gücünü burada gösteriyor. Bakın buradaki figürde 2. Ramses düşmanlarını kesip eziyor.
İkinci Ramses'in önemli savaşlarından bir tanesi de Hititlere karşı kazandığı Kadeş Savaşı. Onunla ilgili birçok rölyef var burada. Tavanlara bakarsanız Akbaba Tanrı var. Nekbet koruyucu Tanrı. Onun tasvirleri var. Çok iyi durumda değil ama bu kadar görünebiliyor. Dediğim gibi bu ana holdeki sütunlar Ramses'i Osiris şeklinde tasvir etmiş. Ahiretin yeraltı dünyasının efendisi Osiris. Ramses II kendisindeki ego o kadar büyük ki aynı zamanda kendisini Osiris şeklinde burada tasvir ettirmiş. Ramses II tabi çok uzun süre yaşıyor. 91 yaşında ölüyor. Benim bildiğim kadarıyla 15-16 tane seferi var. Mısır tarihinin en önemli firavunlarından bir tanesi. Bak bu güneş tanrısı Ra bak. Bu Şahin başlı oluyor. Kafasında disk varsa oradan Ra olduğunu biliyorsun. Güneş tanrısı bu. Yani aynı zamanda Şahin başlı formu da var. Koç başlı formu da var Ra'nın. Bu yılan var. Bu duvarda gördüğünüz figür bilgelik tanrısı Tot. İbis olarak da biliniyor. Bu arkadaş dünyadaki bütün bilgiye sahip, aynı zamanda her şeyi yazıp çizen tanrı. Mısır mitolojisindeki önemli tanrılardan bir tanesi Tot. Evet, şu anda 2. Ramses'in eşi Nefertari'nin Hathor Tapınağı'nın önündeyiz. Bu 2. Ramses, bu Ebu Simbel'de bu tapınakların küçük bir kısmı burası. Dış cephede gördüğünüz gibi tek parça oyulmuş 10 metrelik Ramses ve Nefertari heykelleri var. Dikkat ederseniz yanlarında çocukları var. Nefertari, Tanrıça Hathor'un elbisesini giyiyor. Yani eşiyle aynı boyda yapılmış. Bu mesela önemli bir nokta. Az önce gösterdiğimiz yerde eş dizinin boyundaydı. Burada ancak Ramses II Nefertari yani eşiyle beraber aynı boyda tasvir edilmiş. Bu tapınağı önemli kılan noktalardan bir tanesi bu. Bu tapınağın duvarlarının içerisinde kraliçenin tanrıların önünde Ramses II'nin ile neredeyse eşit bir şekilde eşini de onurlandırdığını görüyorsunuz. Kraliçe Nefertari'nin 6 heykeli Hathor ve Ramses II olarak burada da süslenmiş. Ramses II'nin Nefertari'nin kızları oğullarından büyük yapılmış. Bu da aslında çok ilginç bir şey. Firavun ile eşi aynı boyda yapılmış olması normalde olmaması gereken bir şey. Az önce gösterdiğim gibi dizlerinde olması gerekiyor. Hathor. Bu içeride 6 tane toplamda sütun var. Bu her bir sütunda Hathor'ları görüyorsunuz zaten oyulmuş. Burada birçok duvar var. Duvarlardaki görüntülerde 2. Ramses ve Kraliçe Nefertari birçok Mısır tanrısına adak sunuyor. Dediğim gibi burası Nefertari'nin Hathor tapınağı. Burada Hathor ana baş karakter. 가운데 그 머리가 absolutely crazy. Ooh, I like it. That's great.
I actually look okay. 유명하리라고. 찜질방안. 아, 내가 불렀는데. 윤항아리. 윤항아리요? 찜질방에서 그가 시킨다. Şimdi bu tabi Ebu Simbel Tapınağı'nın bir taşınma hikayesi var. Bu Nil Nehri sürekli olarak taşıyor. Hatta Asvan'daki Philae Temple da yani aynı kaderi paylaşıyor. Bu Ebu Simbel Tapınağı'nı normalde su bastığı için 1950-60'lı yıllarda bu tapınak 10'ar 20'şer tonluk bloklar halinde kesilerek bugünkü yerine taşınıyor. Normalde Nil'in üzerindeki bir adada kaldığı zaman tabii ki suların altında kalıyor. Keza az önce söylediğim gibi Philae Temple'da mevcut, şu anki orijinal yerinde değil. Yani bu tapınak tamamen kesilerek çok ciddi bir çalışma neticesinde buraya yeniden konumlandırılmış. Bu da aslında çok büyük bir proje. Basit bir iş değil. Merak eden arkadaşlar onun da detaylarına bakabilirler. Evet, Ebu Simbel turumuz bitti. Şu an Asvan'a geri dönüyoruz. Saat şu an 9:30. Bana doğru geliyor. Zaman çok yetmiyor iki tapınak içerisinde. Hala gelen turlar vardı. Normalde saat 1'den sonra izin olmadığından bahsedildi bana. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu tarafa doğru gelirken zaten bir izin belgesi almanız gerekiyor. Yolda bir checkpoint var. Orada bir izin belgesi veriyorlar. O izin belgesiyle bu tarafa doğru geçebiliyorsunuz. في حاجة تو كانوا مسافرين ليه انت خليك في المسلة شغالين فيها دلوقتي المسلة كانت مسلة بايظة طيب. لا بس الناس لا المسلة عارف اخدوا من فين؟ من شارع الغزال اول شارع. Evet, Ebu Simbel'den az önce geldik. Saat şu an 1:30. Gece 3:30'da başlayan yolculuğumuz 1:30 gibi bitti. Oldukça zorlayıcı. Ebu Simbel'e gidip gelmek çok kolay değil. Çünkü Mısır'ın en güney noktası aslında Ebu Simbel. Ebu Simbel'e vardığınız zaman Sudan sınırı aşağı yukarı 35-40 kilometre civarında falan. Daire. Kapı da var. Ağaç da var. Size ne diyor ya? Size ne, ben gelirim diyor. Sen git diyor da. Bölgesel bir çalışma var. Evet, aynen. No problem. What is your name? Antonio. Anthony mi? Anthony, Müslim. Hasan. Hasan. Muslim.
What's your name? Kadriye. فاتي أبي أعرف فاتي شو حاجة سك نفسك يا فتى عادي Adi mi? عادي ياسر Yasir mi? شو يا زبان Evet. Ha, Yasir. الحق حسه اسمه على اسمي İsimleriniz الزبون aynı. اسمه على اسمي What's your name? İsmi aynı Yasir. Yasir. يا ياسر الزبون اسمه على اسمي كيف ياسر يا راجل Bana hediye ver Yasir mi diyor? Ne diyor? لا الطلاقة يا عيال حكون مع عصفون اطلع دين ابوك فيها راجل بس What is the problem here? Fighting. Who? دايما نجيب شيء No money. No money. يا بقولك جيب for $6 صلي على النبي Money, money. معي نو No money. Money. جيب for 6 يناير غفلت ترى الوان غفلت انا عشكل ابوه Ne? Ne diyor? Ne yapacağız şimdi? Lastikçiye mi gideceğiz? Asfan ve Luxor'da at arabaları var. Özellikle Asfan'da, Cornish tarafında. Luxor'da da bunlar çok fazla. Bunlara Mısır'da keleşe diyorlar. Normal bildiğimiz fayton. Bu faytona binip işte sizi gezdiriyorlar. Ancak bu arkadaşların çoğu ifademi maruz görün. Çoğu çakal. İyi anlaşmaya, iyi pazarlık etmeye dikkat edin. Mesela benim başıma gelen hadiselerden bir tanesi şuydu. Biz 5'e anlaştık. Aslında 5 pound'tu. İş bittikten sonra sayın arkadaş 5 pound değil 5 euroydu dedi. Epey bir kavga dövüş, turist polisi falan filan derken arkadaşı 10 pound'a zor razı ettik. Yani Mısır inanılmaz ve korkunç bir yer bu konularda. Ne yaparsanız yapın önceden fiyat konusunda net bir şekilde anlaşın. Her şey belli olsun. Asfan'da çok meşhur bir botanik bahçesi var. Bir İngiliz'in yaptığı. Bu botanik bahçesine buradan bot kalkıyor. Ona binip gidebilirsiniz. Benim çok vaktim kalmadı. Ayrılmam gerekiyor. Ancak sizin aklınızda olsun. Burası oldukça güzel bir yer. Girişi ücretli. Bilmiyordun ki Müslüman olduğumuzu. $1. You understand? This? Yes, understand. This no Turkish. Discount. Wallahi. Discount. Halas. Balık ne diyor? What's your last price? Expensive. Final price. Last price Müslüm price. present. Tayyip Erdoğan. Oh, no Erdoğan present. price. Balık ne diyor abi? No present. Egyptian pound Egyptian pound. değişmez. Hemen aynı. Niye 31'den 20 çarparsa değişir. Kaçtan çarpacak? Ha, Egyptian pound. Egyptian pound. Hadi gidelim. Şöyle biz bakacağız diyelim. Bakalım buraya. Peşimizden gelirse bir Horse. fiyat yüksek. Gelmezse Bin. bil ki o fiyat. 1000. Together. Together. Yine bölünce ne 1000 diyor? pound. Together. Hayır şey olsaydı kaç lira olacaktı? Üçten 20 bölüyor. pound olsaydı 20 dolar olsa 600. Yani 20'yi geçiyor. Together. Daha ucuza geliyor dolar olunca. Yani geçiyor. Evet. Dolar daha ucuz. Yani 42'den hesaplı. What's your name? Murat. Murad. What's your name? Yasir. 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 Kadriye. Kadir. Abu Khalil. Halil. Ahmet Murat. Murad. Nice. Murat Alemdar. Nice. Erdoğan. Murad Erdoğan. Babamam gelendir. Murad Erdoğan. We have a look around here. Ah, Have a look. Another one. no problem. Come back for me. Selamünaleyküm. How much? 10 pound.
10 pound. No chocolate, no cream. No chocolate, no cream? Fena. Valla Nuri sabah sordu. Yes. Şeker istiyor mu diyor? Yes. Yes, şeker. Mesela kendi ülkesinde çalışıyor. Masa No, wait. Nasıl kendi çıkacak? Akşamüstü bir yerel tat turuna çıktık. Burada bir lokal restoran var. Ve fiyatları var. Ben full görüyorum burada. Full bizde fasulye, aslında kahverengi siyah fasulye, ondan yapılıyor. Mısır'da çok meşhur. Yes sir. Yes. Yes. Come here. Come here. Ah, Is it yes. full? It is full. Beans. Beans. And The other one? Other one? Falafel. 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 Tamiya. Tamiya. Which one falafel? Which one? في eggs. 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 Falafel. Which one? No falafel. Potatoes. Potatoes. No falafel. No falafel. Falafel? No. What come from Turkey. Turkey? Turkey. Yes, very Yes, good. very Very good. good. Turkey. Yes. Nice to meet you. Rajab Erdogan. Erdogan. سأقول يوس you eating سندوتش فول محوج ده محوج Gördüğünüz full. Bu normal bakladan yapılıyor. Mısır'da çok meşhur. Ekmeğin içerisine. Bir falafel, bir full söyledim. Şimdi bakalım alacağız arkadaşlar. Selamünaleyküm. واحد طعمية وواحد في كل شامي واحد طعمية وواحد في كل شامي كم انت؟ تمام تمام تركن Tamam. Tamam halas. Şükran. Thank you. Very good. Evet, bu gördüğünüz falafel, buna Mısır'da tamiya da diyorlar. Bu nohut ve fasulyeden yapılıyor, onun karışımıyla bir şey. Şimdi onu deneyeceğiz. Bir de yanında ful var. Ful de gene bu tamamen fasulye. Bu iki gördüğünüz sandviç 10 pound. Yani aşağı yukarı 8-9 lira civarında gibi bir şey. Şu an fulü yiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Güzelmiş gerçekten. Şimdi falafeli deneyeceğim. Very nice. Very nice. Bu da gerçekten çok başarılı. Baba güzelmiş baba. Ya şimdi Mısır'da restoranlar, özellikle ortalama restoranların fiyatları 5 ila 12 dolar arasında değişiyor. Çok üst seviye restoranlardan bahsetmiyorum. Yani normal restoranlardan. Ucuz yemekler işte bu gördüğünüz full, tamiya, şavarma vesaire gibi şeyleri tercih edebilirsiniz. Restoranlar Türkiye gibi düşünebilirsiniz. Ortalama restoran. Ama çok daha iyisini, çok daha kalitelisini tercih ederseniz tabii ona göre rakamlar farklılaşıyor. Bugün şu an sokak lezzet turu atıyoruz. Size de birkaç tane örnek göstermeye çalışıyorum. نظري
ان انا الصينيه بتاعتي انا ما بصيش عليك بتنزل سماد فيها زلزال Burası da birçok tatlının olduğu bir nokta. Özellikle kadayıf tarzı şeyler fazla gibi görünüyor. Evet, işte tatlı için bir takım seçimler yaptık. Şimdi deneyeceğiz bakalım nasıl tadı. Bu künefenin krema usulü. Hafif ama yani çok şekerli değil. Normal Araplar şekeri çok seviyorlar. Ben hafif buldum. Güzel, fena değil. Künefe için. İlk yorumum böyle. Bu bulgur yuvasına benzeyen şeyi deneyeceğim. Bakalım o nasıl. Şimdi bizdeki şambaliye benzeyen bir şey var. Bunu deneyeceğim. Daha güzel. Aslında kadayıf gibi. Bayağı sert bir şey. Ağır koyması. Şimdi burada gene yeni tatlısı bir şey var. Güzel, fena değil. Genel olarak iyi. Buraya geldiğiniz zaman deneyebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, ya bugün araç kiralama şirketiyle epey bir debelleştim bu lastik meselesi yüzünden. Aslında bizim rental agreement'ımızda, yani araç kiralama sözleşmemizde lastik koruması var. Ancak arkadaşların iddiası şu: hız yaptığınız için lastik patladı. Bundan dolayı bu iş olmaz vesaire falan, defalarca görüşme şu bu vesaire falan derken lastiği kendiniz yaptırın kısmına geldi mevzu. Lastikçi bulduk. Tabi anladık ki lastik tamir edilebilecek bir durumda değil. Çünkü bizim yolda fırladığımız yer aslında yolun bittiği bir yerdi. Orada bir çukurun içine düşüp başka bir yola tekrar uçtuk. O durumda zaten lastik zaten çok iyi bir durumda değil. İyi durumda olmadığı için de iyice kullanılamaz hale gelmiş. Arkadaşlarla epey bir tantana yaptık. Neticede bir lastik almak zorunda kaldık. İkinci el düzgün bir lastik bulduk. Buna da aşağı yukarı bugün 1000 pound kadar bir rakam harcadık. Bu bizim için biraz sıkıntılı oldu. Canımızı da sıktı. Ama yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Mısır'a gelirseniz araç kiralamayı 1 değil, 2 değil, 3 kez düşünün. Araçta kiralarsanız özellikle kaskonuzun, sigortanızın içinde ne içerip ne içermediğini çok detaylı bir şekilde bakın. Ve uluslararası firmaları tercih edin. Aslında benim tercih ettiğim firma da uluslararası firma ama neticede arkadaşlar aracı takip ediyorlar. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Bana attıkları grafikte saat arabanın hızı var. Arabada bir takip cihazı var. Hızınızı, nerede olduğunuzu, her şeyi çok net bir şekilde görüyorlar. Yani 110 üstünde gittiğimiz için bu aldığımız lastik koruma paketinin geçersiz olduğunu, hatalı kullanım olduğunu vesaire falan filan gibi bir sürü tantana, yani
epey bir muhabbet neticesinde iş bize kaldı. Gittik yeni bir lastik aldık. Onu da değiştirdik. Şimdilik mevzuyu böyle çözdük bakalım. Hello, good evening. How are you everybody? Please like and subscribe. Evet değerli dostlar, şu an Asfan'da Happy Otel'in önündeyiz. Happy Otel'in yöneticisi Mr. İlhap burada. Mr. İlhap gerçekten çok değerli bir kişi. Asfan'a gelirseniz kendisiyle muhakkak iletişim kurabilirsiniz. This guy best man Thank you so much. ever Thank you. met. Thank you. Thank you. Best Thank you. man. Thank you so much. Best man I have ever had at the moment in Thank you. Egypt. Thank you. And say goodbye. Goodbye everybody. Goodbye. Bence çok katılmaz çok. Dün gece olsaydı biz o zaman öyle içerken bir şey olmadı da. Günaydınlar. Bugün Asfan'dan ayrılıyoruz. Lüksor'a doğru yola koyulduk şimdi.